Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kız hem erkek bebeklerimiz için yapabileceğiniz örmesi çok kolay bir bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Ben bu renk kullanarak ördüm. Siz isterseniz farklı renkleri kullanarak kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Çok kolay, sadece trabzan ve sık iğnelerden oluşan bir yelek arkadaşlar. Yeleğimizin örgüsüne yakadan zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. İlk sırada ön, kollar ve arka bölümün ayrımlarını yapıyoruz. Her sırada düzenli arttırmalar yaparak robanın yüksekliğini elde ediyoruz. Roba yüksekliği yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre değişecektir. 0-1 yaş arası bebek için başlangıcı aynı sayıda yapabilirsiniz. Sadece bu roba yüksekliğini yeni doğan bebek için yapacaksanız bu 8. veya 9. sırada bırakabilirsiniz. Oradan itibaren kolları gövdeden ayırıp örgüye gövde ile devam edebilirsiniz. Veya 1 yaşından büyük bebekleriniz için yapacaksanız da başlangıç zincir sayısını her bölüm için ikişer tane trabzan fazla yaparak büyük başlayabilirsiniz. Roba yüksekliğinde benim yapmış olduğum ölçüden 1-2 sıra fazladan yapabilirsiniz. Gövde örgüsünün yüksekliği tercihinize ve bebeğinizin boyuna göre de değişecektir. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Roba bitiminden itibaren modelleri yerleştirmesini yaptım. Model de çok kolay arkadaşlar. Hem kız hem erkek bebekleriniz için uygulayabileceğiniz bir model. Bunlar bebek yelekleri, bebek hırkaları her şeyi yapabilirsiniz. Düğme olarak bakın 4 adet düğme diktim ben. Gövde örgüsünün bitiminden sonra bu ön patları hazırlıyoruz. Bir tarafa düğme deliklerinin olduğu bakın yerleri oluşturuyoruz. Diğer tarafa da düğmeyi dikmek üzere düz ön pat hazırlıyoruz. En son olarak da böyle bir kol çalışması yaptım. Spor bir görüntü verdim. Yeleğimin örgüsünde ben bir adet 100 gramlık ip kullandım arkadaşlar. Siz istediğiniz marka ipi, istediğiniz renkleri kullanarak bu yeleğimizi örebilirsiniz. Üzerinde en az 320 metre yazan 100 gramlık bir ipten bu yeleği yapıyoruz. Bakın bir yumak ipten bu kaldı arkadaşlar. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz isterseniz 3,5 numara tığ da kullanabilirsiniz. Düğme olarak 4 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Siz bu aralıkları daha sık yaparak 5 adet düğme yapabilirsiniz. Veya sadece roba bölümüne 2 veya 3 düğme de dikebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Örgümüze geçmeden önce örmüş olduğum bu yeleğin ölçülerini de size vereyim. Başlamadan fikriniz olsun arkadaşlar. Siz de ona göre bebeğinize başlayabilirsiniz. Bakın kol altından enini ölçüyorum. 27 santim. Bakın patlar üst üstüne geldiği zaman ölçüyorum. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santim. Bu da 1 yaş bebek için güzel bir ölçü arkadaşlar. Eğer sizin elinizin sıklığı da benimle aynıysa ve ipinizin kalınlığı da aynıysa 1 yaş için benimle aynı sayıda yaparsanız güzel olur. Ama eliniz çok sıkıysa ölçünüz küçük olacaktır arkadaşlar. Ona dikkat edelim lütfen. Bazen sizin ölçünüzle benim yaptığım elimin sıklığı tutmuyor. Ölçüler değişebiliyor. Hazırsak hep birlikte bu güzel ve tatlı yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Örgümüze roba başlangıcı için zincir çekerek başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Roba başlangıcı için 70 tane zincir çekiyoruz. 70 zinciri çektim. Çekmiş olduğum bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın başlangıca sıfıra tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 32 santim.
Elime sıklığına göre 70 zincir çekerek 32 santimlik bir ölçü elde ettim. Bakın bu şekilde başlangıç zincir sayımız bu. Bu ilk sıra zinciri çok sıkı çekmemeye dikkat edelim. Şimdiki sırada trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bu ilk sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken ön, kollar ve arka bölümü de ayırmış olacağız arkadaşlar. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyoruz. Bu başlangıçta 3 ilmek atladığımızda bir trabzan olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trabzanı yaptım. Sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arttırma yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Bu şekilde bakın. Kol bölümü için de 14 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kol bölümü için de 14 trabzanı yaptım. Sayıyorum bakın. Bir zincirden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kol ile arka bölümü ayıracak olan ayrım yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine arka bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Bakın. Kol trabzanlarından sonra bir zincir çektik. Arttırma yerini belirledik. Arka bölüm için ilk trabzanı yaptık. Arka bölüm için 20 trabzan yapıyoruz. 20 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Burayı biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arka bölüm için de 20 trabzanı yaptım. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi diğer kol ile arka bölümü ayıran ayrım yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen takip eden ilmek üzerine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Ve diğer kolda yapmış olduğumuz gibi bakın buraya 14 trabzan yapmıştık.
Bu kol içinde 14 trabzan yapıyoruz. Bu kol bölümü içinde 14 trabzanı yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir zincir çekiyorum. Kol bölümü ile diğer ön bölüm ayrımı için ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine ön bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Bu ön bölümde 11 trabzan yapmıştık. Buraya da 11 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu ön bölüm içinde 11 trabzanı yaptık. Bu ilk sırada trabzanlar yaptık ve ayrım yerlerinde belirlemiş olduk. Bu sırada ön bölümler için 11 trabzan, kol bölümleri için 14 trabzan, arka bölüm için de 20 trabzan yaptık. Arttırma yerlerinde birer zincir çektik. İkinci sıradayız. İkinci sırada tekrar trabzanlar yapacağız. Bu trabzanların üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yerleri hariç diğer yerlerde her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın, trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirlik boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Arttırma yerine ön bölüm için 2 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Kol bölümü için 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya kadar trabzanlara devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine bakın birer defa trabzan yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran ayrım yerine geldim. Bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Arka bölüm ile diğer kolu ayıran arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Bu bir zincirlik boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için aynı boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım. Kol bölümünde bulunan ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum.
Bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yaptığımız yerdeyiz. Bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Buraya da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlara devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın ilk başlangıçta 3 ilmeği atlayarak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Bu son zincirin üzerine tığ takıyorum. Buradan bir trabzan oluşturuyorum. Bakın son trabzanımızı da yaptık. Böylece ikinci sırada arttırmalarımızı da yaptık. Bakın robamız şekilleniyor. Ön bölümler, kol bölümü, arka bölüm. Üçüncü sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırmaları bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan yaparak bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Bu boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzanları yaptım. Bakın kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Bu boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Buraya da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın bu sırada arttırmalarımızı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Burada da aynısını yaptık. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Burada da bakın buraya kadar devam edelim. Burada da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzanlara devam edelim. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sıranın sonunda da arttırmaları tamamladım. Bu sırada arttırmalarımızı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yaptık. Şeklini bir daha görelim. Bakın arkadaşlar. Dördüncü sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar trabzanları yapalım. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu sırada arttırmalarımızı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar.
Bu sırada arttırmamızı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yaptık. Bir alt sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapmıştık. İlk arttırmamızda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık. Arttırmalarımız bu şekilde devam edecek. Bir sırada şimdi yapmış olduğumuz gibi arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada da bu arttırma yerlerinde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağız. Daha sonraki sırada tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Roba arttırmamız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın katlayıp da görelim bir de. Bu şekilde oluyor robamız. Roba arttırmalarını bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sonraki sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaparak yapacağımız örgünün büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Yeni doğan bir bebek için 9 santimlik bir ölçü yeterli. 3-6 aylık bir bebek için de 10 santimlik ölçü yeterli arkadaşlar. 6-12 aylık bebek için de 11-12 santim yapmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde roba örgüsünü tamamlayalım gelelim. Robanın örgüsünü her sırada arttırmalar yaparak benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra trabzan sırası elde ettim. Bunun kaç santim olduğunu da ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman 12 santimlik roba yüksekliği var. Robamızın şeklinde görelim. Bakın arkadaşlar böyle. 11. sıradayız. 11. sırada kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze artık gövde ile devam edeceğiz. 11. sırayı trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Trabzanlar yaparak bu ayrım yerine kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Bu boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu zincirleri çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Bir sonraki sırada bunların üzerine trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu ilmekleri atlıyorum. Arka bölüm ile kol bölümünü ayıran bu arttırma yerine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bakın ön ile arka bölümü zincir çekerek birleştirdik. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde birer defa trabzan yapacağız. Kol altı için 3 zincir çektik. Ön ve arka bölümü birleştirmiş olduk. Arka bölümde bulunan bu ilmekler üzerine trabzanlar yaparak diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arka bölüm ile kol bölümünü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Arttırma yaptığımız boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan ilmekleri atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bu arttırma yerine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bakın birleştirmiş olduk. Diğer kol altında da aynısını yapmıştık. 3 zincir çekmiştik. Arka bölüme başlamıştık. Burada da 3 zincir çektik. Ön bölüme başlamış olduk. Takip eden ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanları yaparak sıra sonuna geldim.
Robamızın şeklinde bir görelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ön ve arka bölümü birleştirdik. Kolları burada bırakıyoruz artık. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Modelli bölüme geçeceğiz. Modelli bölümü düz taraftan yerleştirmek istiyorum. Şu anda örgünün ters tarafındayım. Bakın. Onun için buraya bir sıra sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu kol altında üçer tane zincir çekmiştik. Onların üzerine de sık iğneler yapacağız. Sıra sonuna kadar sık iğneleri tamamlayalım gelelim. Bu sırayı sık iğneler yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Kol altında çekmiş olduğumuz üst zincirin üzerine de birer tane sık iğne yaptım. Model sırasındayız. Bakın şeklini bir daha görelim. Düz tarafta model sırasındayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın bu ilmeği atladık, boş bıraktık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Yan yana iki trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum ilmeğe dönerek bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Biraz ipi gevşek bırakalım. Rahat olsun ipimiz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de bir trabzan yapıyorum. Yan yana iki trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde çapraz olan bir görüntü elde ediyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum bakın boş bıraktığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bu son yaptığımız trabzanı biraz gevşek bırakarak yapalım. Bakın bu şekilde oluyor. Bir ilmek atlıyoruz. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyoruz. Tekrar geriye dönerek bu atlamış olduğumuz ilmek üzerine de bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde modeli oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde modellerimizi yerleştirerek devam edelim. Bu sırada da modelleri yaparak bakın sıra sonuna geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın sonda bir ilmek var. Bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da aynı şekilde başlarken bir trabzan ile başlamıştık. Bir trabzandan sonra modelleri yapmıştık. Sıra sonunda da bir trabzan oldu. Bu sıra başında ve sıra sonunda olan bir trabzanlar örgü bitesiye kadar devam edecek. Bakın ilk sıraya modellerimizi yerleştirdik. Bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şimdiki sırada bir sıra sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğin üzerine birer defa sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde.
iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Model sırasının üzerinden bir sıra sık iğne yaptım. Bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Tekrar model sırasındayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Burada yapmış olduğumuz modellerin aynısını da bu sırada yapacağız. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Takip eden ilmek üzerine de trabzan yaptım. 2 trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu trabzana dönerek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmeğe de trabzan yaptım. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Bu model sırasının tekrarını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci model sırasında da modelleri yerleştirerek bakın sıra sonuna geldim. Modeller birbirini takip ediyor gördüğünüz gibi. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada tekrar bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şeklini de bir görelim. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel oluyor. Örgümüzü bu iki sıranın tekrarıyla devam ettireceğiz. Bir sırada şu anda yapmış olduğumuz gibi sık iğne yapacağız. Sık iğnenin üzerine bir sonraki sırada modellerimizi yaparak devam edeceğiz. Bu iki sıranın tekrarıyla örgünün yüksekliğini yapacağımız bebeğin büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Gövdenin örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra modelde benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Şimdi ön patlarını yapacağız. Ön patları sık iğne şeklinde yapıyoruz. Bakın en son modeli yaptım. Sık iğneyi yapmadım. Örgünün düz tarafındayım şu anda. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın burada trabzan var. Bu trabzana 2 sık iğne yapıyorum. 1 2. Burada bakın bir sık iğne var. Sık iğnenin olduğu yere bir sık iğne yaptım. Trabzan boşluğuna 2 sık iğne yapıyorum. Bu sıralarda sık iğne yaptıklarımıza birer tane sık iğne yapıyorum. Trabzan olan sıraya ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bakın böyle. Sonuna kadar devam edelim. Bu yakanın başlangıcına kadar sık iğneleri yapmaya devam edelim. Ön patta sık iğneler yaparak yaka başlangıcına geldim. Bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada düğme delikleri oluşturacağız arkadaşlar. Bu ön patta. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. İlk düğme deliğini buraya yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın burada bir düğme deliği oluşturduk. Diğer düğme deliğine kadar sık iğne olarak devam ediyorum. Bu yapmış olduğumuz sık iğnelerde sayalım. Bakın 1 yaptım.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın düğme deliğinden sonra 12 sık iğne yaptım. Buraya ikinci düğme deliğini oluşturacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Arada bakın 1, 2 atladık. 2 zincir çektik. Ve tekrar sayıyorum. 12 tane sık iğne yapmıştık buraya. Buraya da 12 sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4. Burayı hızlı yapıyorum arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar üçüncü düğme deliği için zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Bakın 1, 2 atladım. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yine 12 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 düğme deliğini yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğneyi de bu düğme deliğinden sonra yaptım. Buraya dördüncü düğme deliğini yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Takip edenleri bakın az kaldı. Sık iğne olarak devam ediyoruz. Ön patta ikinci sırada sık iğneler yaptık. Sık iğneleri yaparken düğme deliklerini de oluşturduk. Bakın bir düğme deliğini buraya yaptım. 1, 2, 3, 4. Tamamını düğme delikli yaptık biz. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine kısa trabzan yapıyorum. Bakın kısa trabzanı şu şekilde yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İpi alıp trabzan yapıyor gibi çektim. Bir defa da çıkarıyorum bakın. İp doluyorum. Trabzan yapıyor gibi alıyorum. İlmeği bir defa da çekiyorum. 2 defa da çıkarmıyoruz. Kısa trabzan yapıyoruz bu şekilde. Her ilmeğe birer defa kısa trabzan yapıyorum. Bakın düğme deliğinin olduğu yere geldim. Burada 2 zincir çekmiştik. Bu 2 zincirli boşluğa 2 tane kısa trabzan yapıyorum. 1, 2. Takip edenleri her ilmeğe birer tane kısa trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Düğme deliğinin üzerine de 2 tane kısa trabzan yaptık. Bu sırada bu sık iğnelerin üzerine birer tane kısa trabzan yapalım. Bu 2 zincir yaptığımız boşluklara da ikişer tane kısa trabzan yaparak yakanın bu ucuna kadar devam edelim. Kısa trabzanlar yaparak bakın yakanın başlangıç noktasına kadar geldim. Böylece ön patın örgüsünde bitirmiş olduk. Bu ön patta 1, 2, 3, 4 tane düğme deliği yaptık bakın. Diğer ön pata da aynısını yapacağız.
Ama oraya düğme deliği yapmayacağız. 2 sıra sık iğne, 1 sıra kısa trabzan yapacağız. Oraya gidebilmek için boynun çevresinde 1 sıra sık iğne yapıyoruz. Bakın hiç zincir çekmeden aynı ilmek içerisine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmeğe sık iğne yapıyorum. Gördüğüm bütün ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Boynun çevresinde sık iğneler yaparak devam edelim. Burada ön patada 2 sıra sık iğne, 1 sıra kısa trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Diğer ön patın örgüsünde tamamladım arkadaşlar. Boynun çevresinde 1 sıra sık iğne yaparak ön pata geldim. Ön patta 2 sıra sık iğne, 1 sırada son sırada kısa trabzanlar yaptım. Diğer ön patta da aynısını yapmıştık. Buraya düğme delikleri oluşturmuştuk. Buraya düğme deliği oluşturmadım. Düz yaptım bakın. Böylece ön patların örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde olacak. Bu düğme deliklerinin tam karşısına denk gelen yerlere düğmelerini dikeceğiz. Bakın uç noktasındayız. Etek ucunda lastik bölümünü yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı bir sıra trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bakın diğer uca kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Bir sıra trabzan yaparak diğer uç noktasına geldim bakın. Buradan trabzanlara başladık. Bütün ilmeklere birer defa yaptım. Buraya kadar geldim. Şimdiki sırada lastik örgüsü yapacağız. Bu sırada yine trabzanlar yapacağız. Trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu görmüş olduğum trabzanı tepe noktasına batarak yapmıyorum. Trabzanı boşluktan alıyorum. Buna trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden, bakın bunu ters taraftan yine aynı şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düzden bakın boşluğa tığ taktım. İlmek alıp çekiyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın böyle lastik örgüsü elde ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada lastik yapabilmek için trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son yapmış olduğum bakın düz tarafta benden taraftan yapmış olduğum trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. Son bir ilmek kaldı burada. Bu ilmeği tepe noktasına batıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir ilmeği bakın burada 2 zincir çekmiştik. Bu bir trabzan olmuştu. Burada da düz olması için bunun tepe noktasına battık. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın lastik örgümüzde belli olmaya başladı. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ilk trabzan ters taraftan görünüyor. Ters taraftan
boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden düz tarafta görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Düz tarafta görünüyor. Bakın düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz bu sırada. Bakın arkadaşlar, bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar trabzanları nasıl görüyorsak düzde gördüklerimizi düz taraftan boşluktan alacağız. Ters tarafta gördüklerimizi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaparak diğer uca kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. Burada lastik örgüsünü bitiriyorum. Siz isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz. Ama ben yeterli görüyorum. Bakın şeklinde bir görelim. Bu şekilde arkadaşlar. Örmüş olduğum yeleğe göre yeterli görüyorum ben bunu. Kaç sıra lastik göründüğünü sayıyorum. Bakın bir sıra trabzan yapmıştık. Üzerinden bir sıra bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaptık. Üçüncü sırada da nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yaptık. Lastik örgüsünü 3 sıra görünümlü olarak tamamladım. İpi burada kesiyorum. Şimdi örgüsünü bitirdik. Bir de kol çalışması yapmak istiyorum. Bakın ben bir kolu bu şekilde hazırladım. Diğer kol çalışmasını sizinle birlikte yapalım. Kol altında bakın burada 3 zincir çekmiştik. Tam ortada bulunan zincire ipimin ucunu bağlıyorum. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe bakın buraya zincir var. İkinci zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzan yaptığımız bakın burada bulunan ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Arttırma yerine trabzan yapıyorum. Bakın burada trabzanlar yaptık. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Bu kol lastiğinin başlangıç trabzanlarını yapıyoruz. Bakın. Takip eden ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bu ilk başladığımız ilmeğe kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanlar yaptım. Başladığımız yere kadar geldim. Bu bir sırada benim 49 tane trabzan var arkadaşlar. En son yapmış olduğum bu trabzanı ilk yaptığım bakın bu ilmek ile birleştiriyorum. Bakın tığ ilmeği taktım, çekiyorum, kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi lastik örgüsü yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapacağız. İlk ilmek bakın boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum.
Bu lastik örgümüze de yapmış olduğumuz trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın başladığımız yere geldim. En son yapmış olduğum düz bakın boşluktan alıp yaptım. Bu son yapmış olduğumu ilk yaptığım trabzan ile birleştiriyorum. Tığ bakın ilmeğe taktım. İp alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Kaydırma yaparak burayı birleştirmiş oldum. Sıra başında 2 zincir çektiğimde ters tarafta görünen trabzan oldu bakın. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sıra daha lastik örgüsü yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilk gördüğüm bakın benden taraftan düz görünüyor. Düz alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu düz görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum ilmeği ilk yaptığım ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın böyle. Böylece kolun örgüsünü de bitirmiş olduk. Yeleğin örgüsünü de bitirdik bakın böyle. Çok güzel oldu. Şimdi düğmelerini de dikelim. Yeleğin bitmiş olarak görelim arkadaşlar. Yeleğimizin düğmelerini de dikerek geldim bakın. 4 tane düğme deliği oluşturmuştuk. 4 tane düğmeyi diktim. Yapmış olduğumuz bu düğme deliklerinin karşı patta bulunan tam karşılarına gelecek olan yerlere düğmelerini diktim. Bakın böyle düz pata düğmelerini diktik. Burada 4 tane düğme deliği oluşturmuştuk. Açık olarak da yeleğimizi görelim. Çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Modelimiz kabarık da göründü. Güzel bir yelek yaptık. Kolları böyle yaparak daha güzel bir görünüm verdik. Bakın isterseniz siz düz de bırakabilirsiniz. Lastik yapmasanız da olur. Tamamen kapalı olduğu için bebeği sıcak tutacaktır. Renginden dolayı hem kız hem erkek bebeklerimiz için ideal oldu. Model de aynı şekilde hem kız hem erkek bebek yeleklerini uygulayabilirsiniz. Bu şekilde size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından enini ölçüyorum. 27 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından ölçtüğümüz zaman 20 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santim. Bu da 1 yaş bebek için güzel oldu. Siz isterseniz daha küçük veya daha büyük bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Bir yumak ipten bakın bu kaldı. Bir yumak ip tam yetti. Arka görüntüsünü de görelim bakın. Bu şekilde. Güzel bir yeleği sizlerle birlikte yaptık. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.